Bu videoyu izliyorsan eminim ki bir drone'un vardır, fotoğraflar çektiğin, videolar çektiğin ve heyecanla uçurduğun. Peki bu drone'unla hiç para kazanmayı düşündün mü? İşte ben de bu videoda sizlere drone'unuzla nasıl para kazanabilirsiniz tam olarak bundan bahsedeceğim. Ya üstümü başımı hep kıl yaptın ya. Şimdi bu konuya girmeden önce mobil sokak fotoğrafçılığı adı altındaki videomun üzerinde bir çekiliş gerçekleştirdik. Powerbank'lerden 5 tanesini göndereceğim. Çekilişimizin sonuçları açıklandı. Videonun sonunda kazananları açıklayıp powerbank'lerini kendilerine kargolayacağız. Şimdi drone konusuna gelecek olursak. Dediğim gibi bir drone'un vardır illaki. Eğer yoksa bu videoyu zaten izlemenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Eğer ki var ve iyi kalitede fotoğraf ve video çekemiyorsa muhtemelen bu dediklerim gene sana göre değil. Gidip 2021'de hangi drone'u almalısın videomu izleyip kendine göre bir drone seçebilirsin. Bunu söylememin nedeni senin drone'unu kötülemem değil. Eğer ki bu işten para kazanmak istiyorsan çektiğin fotoğrafların ve videoların güzel ve kaliteli olması gerekli. Bu öncelikle bir şart tabii. İkinci olarak eğer bir drone'un varsa ve bundan para kazanmak istiyorsan bu drone'unu sivil havacılığa kaydedip bir tane kendine ehliyet alman gerekiyor ki uçtuğun yerlerde herhangi bir sıkıntı yaşama, gönül rahatlığıyla drone'u uçur ve kafandan o problem bir şekilde kalksın. Şimdi drone ile para kazanmak istiyorsan bence yapman gereken ilk şey gayrimenkul çekimleri olması gerekiyor. Bunlardan da kastım satılık evler, kiralık evler, oteller, arsalar, bunun içine çok fazla içerik giriyor. Fakat bunlardan bir tanesinden başlamalısın ki bence ilk başlaman gereken şey nitekim bu konu. Çünkü bir villa çekerken veya ev çekerken ev hareket halinde değil. Hem drone hareketlerini geliştirebilirsin. İkinci olarak da çekmiş olduğun şeyi eğer ki yapamadıysan gidip baştan çekme şansın illaki olur. Yakın arkadaşlarından, emlak şirketi olan tanıdıkların varsa bunlarla iletişime geçerek öncelikle ilk işin olacaksa tabii ki benim tavsiyem birkaç ücretsiz iş yapıp yaptığın işi onlara sunman ve bunun karşılığında da istediğin ücreti onlardan talep etmen olacaktır. Eğer ki daha öncesinden bu çekimleri yaptıysan bu çekimlere direkt onlara referans olarak gösterip bak kardeşim ben bu işi yapıyorum, bu şekilde senin evini satıp kiralayabilirim dersen bu emlak işlerini almış olursun. Şimdi ikinci olarak konuşmak istediğimiz konu tabii ki düğünler. Hepinizin de bilmiş olduğu gibi eğer bir düğün çekimi yapılıyorsa orada bir tane drone illaki uçuyordur. Fakat siz sadece drone pilotuysanız ve elinizde herhangi bir kamera ve klip yapma yetiniz yoksa bu işi almanız birazcık zorlu olacaktır sizin için. Çünkü bir gelin ve damatla buluştuğunuz zaman onların muhtemelen sizden istedikleri şeyler hem fotoğrafçılık hem bir klip hazırlanması hem uzun video çekimi, işte cimici isterlerse o tarz şeyler. Ekstra olarak da bir drone çekimi istiyorlar tabii ki. Eğer ki sen sadece drone çekimini yapıyorsan birazcık geride kalabilirsin. Eğer imkanın varsa kendine bir tane kamera alıp kendini geliştirip paket halinde satabilirsen işin en güzel kısmı o. Çünkü bütün sorumluluğu sen alıyorsun. Bütün çekimleri sen yapıyorsun ve bunu rahatlıkla diğer müşterilere de sunabiliyorsun. Ama eğer ki öyle bir şansın yoksa fakat iyi drone kullanıyorsan ve drone videolarını müşterine beğendirebilirsen fotoğrafçılarla gidip konuşabilirsin. İşte video çekimi yapan arkadaşlarınla gidip konuşabilirsin ve onların drone pilotu olmasını isteyip birlikte takım olabilirsiniz. Üçüncü olarak bahsedeceğimiz konu ise araba ve tekne çekimleri. Bunları niye böyle ikiye ayırdım? Çünkü eğer ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşıyorsan şu anda moda olan araba klip çekimleri işlerine girebilirsin. Araba fuarlarına gidebilirsin. İşte atıyorum Honda Civic'in toplantılarına gidip işte ben drone uçurabiliyorum, klip yapabiliyorum, ister misiniz deyip kendinizi tanıtıp bu sayede bir çevre oluşturup güzel araba videoları çekebilirsiniz. İkinci olarak sahil kıyısında yaşıyorsanız yani benim gibi buralarda çok fazla yerli tekne üreticileri var. Ve her ay yeni bir marka, yeni bir kalıp döküyorlar, yeni bir model çıkartıyorlar ve her çıkarttıkları modeli bütün ülkeye ve yurt dışına satmak için bunların illaki içerikleri isteniyor. Özellikle tekne çekimlerinde drone en büyük etkenlerden birisi. Çünkü deniz üstünde giden bir olayı çekmenin en rahat yolu illaki drone ve benim de şu ana kadar çok fazla yaptığım işlerden birisi tekne çekimleri oldu. Tekneye gidiyorsun, içini dışını güzelce fotoğraflıyorsun, drone videosu çekiyorsun, birkaç tane de el kamerasıyla video çekip bunları güzel bir klip haline geliyorsun
ve müşteriye teslim edebiliyorsun. Bunun için de yapmanız gereken, işte Antalya'da yaşıyorsanız atıyorum tekne yapılan sanayi bölgelerine gidip bakın ben bu işi yapabilirim, teknelerinizi tanıtabilirim deyip onlarla işbirliği içinde çok güzel işler alabilirsiniz. Ve dördüncü olarak para kazanabileceğiniz mecralardan biri ise tabii ki sosyal medya. Bu nitekim ekstra bir iş olabilir sizin için ama kendi çevrenizi yaratmak için bence gayet mantıklı bir durum. Instagram üzerinden, YouTube üzerinden çok güzel işler yapabilirsiniz. Blog videoları çekebilirsiniz. İşte etrafı tanıtan gezi videoları çekebilirsiniz ve bu şekilde hem kendi çevrenizi arttırıp hem de bir miktar ekstra bir para cebinize koyabilirsiniz. Bunda da çok fazla rekabetiniz olacak ama içeriğinizi iyi hazırlayıp görüntülerinizi ve yapacağınız planı iyi uygularsanız çok kısa bir sürede çok güzel yerlere gelip YouTube üzerinden hem kişi sayınızı arttırıp hem de cebinize ufak bir miktar para koyma şansınız olabilir. İncelemeler yapıyorsunuz, karşılaştırmalar yapıyorsunuz, ürün tanıtımları yapıyorsunuz ve bunları görüp sizin yaptığınız işi beğenen firmalar sizinle iletişime geçip daha çok iş almanızı sağlıyorlar. Beşinci olarak konuşacağımız konu ise inşaat firmaları, yani yapılan, hali hazırda yapılmış olan şantiyeler ve bunun yanında restoran, otel gibi sosyal medya içeriklerine ihtiyacı olan mekanlar. Bu mekanlara tek tek gidip kendi kartınızı ya da iletişim numaranızı vesairenizi verip bu firmalarla ya da kişilerle iletişimde olup onlara ücretsiz demolar yapıp işin devamlılığını sağlayabilirsiniz. Çünkü genelde artık inşaat firmaları yaptıkları inşaatın işte böyle time-lapse görüntüsünü istiyorlar ya da yukarıdan çekilmiş projenin başında, ortasında ve sonunda çekmenizi istedikleri fotoğraflar ve videolar genellikle oluyor. Atıyorum restoranın lokasyonu çok güzeldir ama yerden çektiği fotoğrafla veya videoyla bunu size iletemezler. Bu nedenle bir drone pilotuna ihtiyaç duyarlar. Bu restoranlarla gidip iletişim halinde olursanız, kendi iletişim bilgilerinizi verirseniz ve onlar size ulaştığı takdirde gidip çok güzel videolarla onların sosyal medyalarına katkı sağlayıp siz de cebinize birazcık para koyabilirsiniz. Ve bu konuyla ilgili son söylemek istediğim şey ise birazcık sosyal olmanız gerekiyor. Yani etrafınızdaki işletmelerle, herhangi bir işletme olabilir, gidip tanışın, yaptığınız işten bahsedin. Kendi iletişim bilgilerinizi, sosyal medyanızı onlarla paylaşın ve bu konularla ilgilenirler mi? Bunlardan biraz bahsedin çünkü bunda çekinecek bir şey yok. Bizim insanımız çok fazla çekingen bu konularla ama birazcık girişken olmanız gerekiyor ki kendi kişi çevrenizi arttırıp potansiyelinizi de bu düzergede arttırabilirsiniz diye. Eğer ki bir firmaya referansınızı vermek istiyorsanız bu referansınızı sadece ben bu fotoğrafı çektim, bu videoyu çektim diye vermeyin. Atıyorum bu referansınızı vermiş olduğunuz firma bir restoransa, eğer ki daha önceden çekmiş olduğunuz restoran fotoğrafları vesaireniz varsa bunu çok güzel bir Word dosyası haline getirin. Bu restorantı ne şekilde çekeceğinizi, çektikten sonra restoranın ne işine yarayacağını güzel bir metin halinde hazırlayıp bu şekilde bir proje olarak teslim ederseniz onların gözünde muhtemelen çok daha fazla profesyonel ve gözükeceksiniz. Ve bu da benim size bahsetmek istediğim drone'unuzla nasıl para kazanabilirsiniz konularından bazılarıydı. Şimdi hazırsanız çekilişimizin sonuçlarını açıklayalım. Yarışmamıza toplamda 312 tane fotoğraf katıldı ve herkese çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hepsi ayrı ayrı güzellerdi. Fakat 5 kişi firmayla birlikte bir seçim yapmak durumunda kaldık ve bu sonuçların doğrultusunda ilk kazananımız Mahir.Artmosfer diye bir arkadaşımız çok güzel dağ manzaralı bir fotoğraf paylaşmış ve bu fotoğrafla birincimiz oldu. İkinci olarak Enver Gülmez arkadaşımız yansıma fotoğrafı paylaşmış. İkinci Enver olduğunu tebrik ediyorum seni. Üçüncü olarak Ermanko İstanbul'dan katılan bir arkadaşımız Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Türbesi'nin fotoğrafını çekmiş telefonuyla ve gayet güzel bir fotoğraf. Dördüncü olarak Efe The Pilot diye bir Instagram adresi. Kendisi pilot sanırsam, çok güzel bir uçak ve gün batımı fotoğrafı çekmiş. Benim favorilerimden bir tanesi. Kendisine powerbanklerden bir tanesini göndereceğiz.
Ve sonuncu olarak M.Uğurlu1 diye bir arkadaşımız ormanda çektiği güzel bir yansıma fotoğrafını paylaşmış ve 5 kişi kazananımız bunlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Kazanamayanlar için de bu benim firmalara sürekli söyleyeceğim ve ürün göndermelerini isteyeceğim bir durum ve bana gönderdikleri her ürün üzerinden bu şekilde bir çekiliş yapıp sizlere hediyeler dağıtmaya devam edeceğim ve umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Gökhan Karakaş. Bye.